Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok sade ama bir o kadar da farklı bir kurabiye tarifim var. Reçelli Hindistan cevizli muhteşem bir kurabiye. Bu lezzeti çok beğeneceğinize eminim. Fazla vakit harcamadan bu güzel ve bir o kadar da pratik olan tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 mililitredir. 3 yemek kaşığı reçel ekliyorum. Bir çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Ben gül reçeli kullandım tarifimde. İstediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. 100 gram tereyağı ekliyorum. 1 paket toz vanilya ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla güzelce karıştırıyorum. Krema haline gelene kadar tüm malzemeler iç içe geçene kadar karıştıralım, çırpalım. 2,5 su bardağı un ekliyorum. İlk önce 1 su bardağı unumu ekliyorum. Sonrasında diğer un miktarlarını ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bir çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. Yarım su bardağı unumu da ekledikten sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Kurabiye hamurumuz hazır. Ben kurabiye hamurumun içerisine 1 çay kaşığı da toz tarçın eklemiştim. O kısmı çekmemişim. Sizler de mutlaka ekleyin. Tarçın aroması çok yakıştı. İlk önce kurabiye hamurumdan parçalar kopararak avucumun içerisinde bu şekilde küçük silindirler oluşturuyorum ve yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. Hamur kabartma tozu çok eklemediğimiz için birbirine yapışmayacaktır. O yüzden sıklıkla kurabiye hamurlarınızı yerleştirebilirsiniz. Önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri ve altı kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı kurabiyelerimiz. Hemen fırça yardımıyla kurabiyelerimizin her tarafını reçele bulayalım. Sonra da Hindistan cevizine bulayalım. Dilerseniz kurabiyelerinizi reçelin içerisine batırıp 6-7 saniye kadar tutup hemen Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Çok fazla reçel de tutmayalım ki şeker oranı fazla olmasın. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben ilk önce açıkçası böyle fırçayla sürdüm. Sonra Hindistan cevizine buladım. Ama direkt reçelin içerisine kurabiyeleri birkaç saniye tutup sonrasında Hindistan cevizini bulamak daha kolay geldi. O şekilde yapmaya devam ettim. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra bir sunum tabağına dizelim ve sonrasında servis edebilirsiniz. Yakından sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır bir kurabiye değildir. Oldukça yumuşak, çok lezzetli bir kurabiye. Ağızda dağılan yumuşacık bir kurabiye tarifidir. Bu tarz kurabiyeleri seviyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Hindistan cevizi yerine dilerseniz file fındıkla da bu kurabiyeleri kaplayabilirsiniz veya sadece yarısına kadar da Hindistan cevizi ya da fındıkla yapabilirsiniz. Kurabiyelerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra hemen sunum tabağıma diziyorum ve sizlere yakından dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça yumuşacık, çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Yumuşak kurabiye severler için yapılabilecek, denilebilecek şahane lezzette. Bu kurabiyenin dokusu özellikle lorlu kurabiye veya anne kurabiyesi hem kek hem kurabiye dokusunda olan kurabiyeler gibi. Şimdi yakından iç dokusunu göreceksiniz, daha iyi anlayabilirsiniz. Hemen sizler için tadım anına geçiyorum. Yakından sizlere gösteriyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi eksiz görmüş olacaksınız.
Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.